Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Çıktığı günden bu yana fiyatı çok fazla düşmeyen ama rakiplerine oranla önemli artıları olan Xiaomi 13 2024'te hala alınır mı? Bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlayalım. Xiaomi 13'ün 12 GB RAM, 256 GB'lık versiyonu şu anda 39.000 TL'ye rahatlıkla bulabiliyoruz. Açıkçası en büyük rakibi Galaxy S23'te şu anda 30.000 bandında. Aradaki fiyat farkına gerçekten değer mi? Son bölümde konuşacağız. Şimdi hemen tasarımla başlayalım. Tasarım yönünde Xiaomi 13 çok ciddi anlamda son zamanlardaki en iyi telefonlardan diyebilirim. Burada arka kapağın cam olması ve köşeli çerçeveler elinize aldığınızda tam olarak oturmasını sağlıyor. Hiçbir şekilde yormadığını da belirteyim. Tek elle kullanıma da oldukça uygun bir cihaz. 8.1 mm kalınlık ve 189 gram ağırlığıyla da hem görünüş hem de ergonomi açısından bence ideal seviyelerde. Özellikle beyaz rengi de çok şık bir tasarıma sahip. Ekran kısmında muazzam bir ekranla birlikteyiz. OLED 6.36 inç, Full HD Plus ve 120 Hz yenileme hızı. Bunun dışında HDR10 Plus, Dolby Vision destekleri de ekranımızda var. Günlük kullanımda video, dizi, film izlerken, oyun oynarken bu ekran mükemmel bir deneyim sağlıyor. Parlaklık oranı olarak da çok yüksek seviyelerde diyebilirim. Hem dışarıda hem kapalı ortamlarda en ufak bir görme problemi yaşamıyoruz. Tepkisellik yönünde de ekranın çok başarılı, akıcı şekilde çalıştığını da belirtmem gerekiyor. Kenar çerçeveleri de çok ince olduğundan tam ekran deneyimini de Xiaomi 13 net bir şekilde hissettiriyor. Yonga seti kısmında da şu anda piyasanın en iyi ikinci işlemcisini, yani Android dünyasının en iyisi olan Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometrelik bu işlemcimiz 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. UFS 4.0 gibi en yüksek teknolojinin kullanılması da okuma yazma hızlarını muazzam bir seviyeye çıkartmış durumda. Açıkçası performans olarak çok da söylenebilecek bir söz yok. İstediğiniz oyunda en yüksek ayarlarda 60 FPS sabit bir deneyim alabiliyoruz. Genshin Impact şu anda Android tarafında en yüksek sistem gerektiren oyun diyebilirim ve burada yüksek ayarlarda herhangi bir FPS düşüşü, donma, takılma olmadan oynatabiliyor. Tek elle kolay kullanılabilen, ısınmayan en iyi telefonlardan biri. Eğer oyun odaklı kullanacaksanız Genshin Impact gibi oyunlarda da Xiaomi 13 sizi fazlasıyla memnun edecektir. PUBG Mobile'de de klasik standart ayarları destekliyor. 90 FPS, yüksek ayarlarda da yine 60 FPS oynayabiliyoruz. Diğer tüm oyunlar için de çok güzel bir deneyim alabildiğimizi belirteyim. Oyun tarafında Xiaomi 13 ciddi anlamda kusursuz bir telefon olmuş. Ve Xiaomi 13'e özellikle PUBG gibi oyunlarda artık 120 FPS desteği de geldi. Ve herhangi bir FPS drop'u olmadan gayet akıcı, pürüzsüz bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Ve özellikle çok da fazla ısınmayan bir cihaz olduğunu düşündüğümde oyuncular için de Xiaomi 13 oldukça mantıklı. Kameralara baktığımızda ana kameramız 50 megapiksel OIS destekli, ikinci kamera 12 megapiksel f2.2 diyaframlı ultra geniş ve 10 megapiksel telefoto kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi yönünde kontrast oranları, renk doygunluğu ve olabildiğince gerçeğe yakın sonuçlar verebilmesiyle Xiaomi 13 gerçekten harika işler ortaya koyuyor. Burada ana kamerada, ultra genişte, telefoto lenste tam olarak dengeli şekilde çalışıyor. Yani Xiaomi yardımcı kameralardan hiçbir şekilde kısmamış. 4K 60 FPS OIS desteğiyle gayet iyi videolar çekebiliyoruz. 8K desteği de var fakat 4K'da daha iyi videolar çektiğimizi belirteyim. Ön tarafta 32 megapiksel f2.0 diyaframlı bir ön kameramız var. Genel olarak kamera kalitesini değerlendirirsem hem ana kamera hem de yardımcı kameralar gerçekten çok dengeli. Burada en beğendiğim nokta kameralar arasında ciddi bir kalite farkı yok. Özellikle aydınlık ortamlarda renklerde abartıya kaçmadan gerçekçi renkler görebilmemiz önemli bir artı. Fotoğraf çekim kalitesi olarak S23'ten de geri kalır hiçbir noktası yok. Videolarda da özellikle
4K 60 değil 4K 30 ve 1080p 30 FPS'te tam olarak bir amiral gemisi deneyimi veriyor. Hareketli çekimlerde de hem EIS hem de OIS'i oldukça stabil kullanıyor. Bataryadan da bahsedersek 4500 mAh batarya ve 67 Watt kablolu 50 Watt kablosuz hızlı şarjı görürken Xiaomi 13'ü ortalama 40 dakikada sıfırdan 100'e şarj edebiliyoruz. Batarya performansı da her kullanım için yeterli. Ortalamada 7-8 saat ekran süreleri verebiliyor. Wi-Fi 6'ya Bluetooth 5.3 desteklerini görebilirken Xiaomi 13 NFC ve 5G'yi de tabii ki destekliyor. Hoparlör kısmında da stereo, Dolby Atmos destekli çok kaliteli hoparlörler cihazımıza konumlandırılmış. Ses yüksekliği de ses kalitesi de oldukça başarılı. Bas ve tiz seslerin ayrımı da net şekilde hissediliyor ve ekran altı parmak izi okuyucusunun da kayıpsız şekilde çalıştığını belirteyim. Son olarak da suya ve toza karşı IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanıyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani Xiaomi 13 ile ilgili son bir değerlendirme yaparsam burada baktığım zaman ekran, kamera, performans, malzeme kalitesi, genel hissiyat anlamında bize bir amiral gemisi olduğunu rahatlıkla hissettiriyor ve baktığımda genel deneyim olarak Galaxy S23'ten de geri kalır bir noktası yok ve Xiaomi 13'ü S23'ten öne çıkaran detaylar da var. Bunlardan ilki kesinlikle batarya. Gün içinde ortalama bir kullanımda 7-8 saat ekran sürelerini rahat rahat görebiliyoruz. S23'te bu süreler 6 saat civarında. Ayrıca iki cihazda Snapdragon 8 Gen 2 kullanıyor. Ama Xiaomi 13'ün hem biraz daha büyük bir kasaya sahip olması hem de soğutma sisteminin bir kademe daha önde olmasıyla beraber özellikle oyun için bir telefon alacaksanız Xiaomi 13 çok daha mantıklı. Kamera olarak da ön kamera dışında S23 ile başa baş cihazlar. Neden sürekli S23'te kıyaslıyorum derseniz, çünkü Xiaomi 13'ün en büyük rakibi kesinlikle S23. Fakat fiyat olarak hem S23'ten hem de S24'ten bile daha pahalı bir cihaz. 39.000 TL Xiaomi 13'e verilir mi derseniz, eğer kompakt bir amiral gemisi istiyorum fakat batarya olarak da beni üzmesin diyorsanız Xiaomi 13 halen alınabilecek bir telefon ama fiyatı kesinlikle yüksek. Yani ben bu fiyatlarda bir Xiaomi 13 almazdım. Bütçeyi 40.000'e çıkarmışken 10.000 daha koyup Xiaomi 13 Ultra veya bu fiyatlarda S23 Ultra almak çok daha mantıklı. Ama yurt dışı alacaksanız 20.000 bandında gayet alınabilir bir cihaz. Ve son olarak fiyatına oranla da bir not verecek olursam benden 7.5'u aldı. Peki sizce Xiaomi 13 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.